Alman Büyükelçiliğinin kapısına gece yarısı dayandığında kim bilir aklında neler vardı. Ne de olsa 2. Dünya Savaşı'nın en hızlı günleriydi ve kendisi de Ankara'daki İngiliz Büyükelçinin sağ koluydu. Aslında Almanlara da yabancı değildi. Bir süre önce gizli evraklara çok meraklı olması nedeniyle Alman Büyükelçiliğinden kovulmuştu. Ancak söyledikleri önemliydi. İngiliz Büyükelçinin en gizli evraklarına dahi ulaşabiliyordu ve eğer parada anlaşırlarsa bunu Almanlara satabilirdi. Sadece Türk istihbaratının değil, dünya istihbarat tarihinin de en önemli figürlerinden biri olan İlyas Bazna, namı diğer Cicero'nun fırtınalı yaşamı o gece tamamen değişti. Sonrası film gibi bir hayat ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uzun yıllar sonra kabul ettiği bazı gerçekler. Cicero'nun hikayesi başlıyor. Kanalımıza abone olduysanız başlayalım. Ölülerin hayatları yaşayanların hatıralarıdır. Marcus Cicero, Romalı devlet adamı. Yakın tarihimizin üzerine en çok düşünülmesi gereken konularından biri de Türkiye'nin nasıl olup da 2. Dünya Savaşı'nın bir şekilde dışında kalmayı başardığıdır. Bu meseleyle ilgili kitaplar, söyleşiler ve hatta belgeseller var. Ancak büyük çoğunluğu tüm okumayı dönemin siyasileri ya da ekonomik ve askeri koşulları üzerinden yapıyor. Elbette aslan payı bunların olabilir. Ancak belki de en kritik detaylardan biri o süreçte yürütülen istihbari faaliyetler. Detaylarına belki birazdan yine geliriz ama kabaca şöyle izah edelim. Türkiye o dönemde hem Nazi Almanyası'nın hem Rusların hem de İngiltere ve Amerika başta olmak üzere batılı müttefiklerin kendisiyle ilgili planlarını çok yakından takip etti. Maalesef bizim ülkemizde istihbari konularda gizlilik kararı neredeyse hiç kalkmaz ve kimse de yaşadıklarını pek anlatmaz. Bu nedenle o yılları çok yakından bilemiyoruz. Ancak bazı bilgi kırıntıları bizi fotoğrafın bütününe en azından yaklaştırıyor. Yıllar önce verilmiş bir röportajdan 2. Dünya Savaşı sırasında sistemin nasıl işlediğini az çok anlıyoruz. MIT'in Gizli Tarihi isimli kitapta görüşlerine yer verilen Neşet Güriş, bu dönemi konsoloslukları tırtıkladık biz cümlesiyle özetliyor. Bunu biraz açalım. O dönemde Türkiye savaşa girmemiş. Portekiz ya da İspanya örneğinde olduğu gibi savaşa girmeyen ülkeler ajanların en önemli üsleri. Çünkü buralarda hayat nispeten normal ve harp cephesinden yağmur gibi istihbarat yağıyor. O zamanki adıyla MAH, bugünkü ismiyle MIT de işte bunu kullanıyor. Büyükelçiliklerde koruma, şoför, kavas, uşak, mutfak ve temizlik personelinin genelde Türk olmasından faydalanıyor. Kimisi vatan sevgisiyle, kimisi parayla, kimi de can güvenliği garantisiyle bu işi yapıyor. Ve nihayetinde dünyanın dört bir yanından yağan en güncel istihbari veriler Türk devletinin de eline geçiyor. Bu kısmını unutmayalım. Çünkü bahsettiğimiz çalışma tarzının Cicero, MIT ve Türkiye'nin o günlerdeki pozisyonuna ilişkin nasıl kritik sonuçlar ortaya çıkardığını ileride göreceğiz. Şimdi videonun başında bahsettiğimiz geceye dönelim. Saat gece yarısını biraz geçiyor. Alman Büyükelçiliğinin önünde bir adam beliriyor. Kapıdakilere doğrudan Alman Büyükelçisiyle görüşmesi gerektiğini söylüyor. Tabii bu mümkün olmuyor. Önce müsteşara yönlendiriliyor. O dönemde Alman Büyükelçiliği Müsteşarı Albert Jenke. Aslında Jenke kapıdaki adamı yakından tanıyor. İsmi İlyas Bazna. Tanıyor çünkü bir süre önce onu bizzat kendisi kovdu. Kovma gerekçesi de resmi evraklara çok meraklı olması. Jenke de İlyas Bazna'yı kolundan tutup hemen Büyükelçiye götürmedi. Büyükelçiliğin ticaret ateşesi apar topar uyandırıldı. Tabii ki kendisi tahmin ettiğiniz üzere ticaret ateşesi falan değildi. O yıllarda da tıpkı şimdilerde olduğu gibi büyükelçiliklerdeki bu tip görevler istihbarat şeflerine birer kılıftı. Alman ticaret ateşesi aslında Nazi istihbarat servisinin Türkiye şefiydi. Karşısındaki adam ilginç şeyler söylüyordu. Biraz ilerideki İngiliz Büyükelçiliğinden geliyordu. Büyükelçinin uşağıydı ve sürekli onun yakınındaydı. Tüm işlerini bizzat hallediyordu. Ancak İngilizlerden nefret ediyordu. Babası bir gün İngilizler tarafından öldürülmüştü ve intikam almak istiyordu. Konuşurken bir anda elini cebine attı. 2 film rulosu gecenin karanlığında parladı. Bunları doğru söylediğini göstermek için getirmişti. Ancak öylesine verip gidemezdi. İyi niyetini göstermek adına 2 rulo filmi bu seferlik 20.000 pound'a teslim edecekti. Ama eğer çalışmaya devam ederlerse bundan sonraki her rulo için 15.000 pound alacaktı. Eğer Almanlar çalışmak istemiyorsa sorun değildi. Ruslar da bu savaşın içindeydi ve onların da kapısını çalabilirdi. Onun da bildiği üzere bu işler hademeyle olmuyordu ve olmadı da.
Her ülkenin kendi içinde bir istihbarat sistematiği vardı. Alman ticaret ateşesi görünümlü Nazi istihbarat şefi bu gece yaşadıklarını üstlerine bildirmek zorunda olduğunu ve onların vereceği cevaba istinaden ilerleyebileceklerini söyledi. Bir hafta sonrası için sözleştiler. Konu Hitler'e kadar gitti. Onaylar alındı. Gerçekten de iki taraf da söz verdiği üzere tam 7 gün sonra yine aynı yerde buluştu. İlyas Bazna içeri gizlice arka taraftan alındı. Cebinden çıkan film rulolarını masaya koydu. Acaba gerçekten de dediği gibi üst düzey bilgilerle mi gelmişti? Yoksa İngilizlerin bir tuzağı mıydı? Ya da daha önce de tanıdıkları İlyas Bazna biraz daha fazla para uğruna değersiz bilgilerle onları meşgul mü ediyordu? Bu soruların cevabı için biraz beklemeleri gerekti. Alman istihbarat şefi elçilikteki karanlık odaya girdi. Bazna'yı ise başka bir yerde beklettiler. Banyo ettirilen her bir fotoğraf karesi Alman ticaret ateşesinin göz bebeklerini büyütüyordu. Çünkü bunlar gerçekten de çok değerli bilgilerdi. Almanlar İngiltere Büyükelçiliğinde inanılmaz bir kaynak bulmuşa benziyordu. İlyas Bazna o gece 50'den fazla fotoğraf karesiyle gelmişti. Almanya'ya yeniden bir not geçildi. Belgeler fazlasıyla iyiydi. Ayrıca kaynak anlattığı gibi Büyükelçiye bu kadar yakınsa aslında çok daha kritik bilgiler de getirebilirdi. Berlin devam edin dedi. Bundan sonra sistem belliydi. Ankara'dan iletilen belgeler Alman istihbaratçılarınca değerlendirilecek, karşılığında Bazna'nın istediği binlerce pound kuryelerle gönderilecek ve her belgeye karşı para verilecekti. Almanlara bilgi akıyordu akmasına ama onlar kendi içinde müthiş bir çıkmaza düşmüştü. Afrika ve İtalya'da alınan yenilgiler ve kimi cephelerde bir türlü ilerleme sağlanamaması Nazi istihbarat kurumlarının birbirine cephe almasına neden oldu. Kurumun başındaki yöneticilerin birbirine olan güvensizliği ve çıkar çatışması bir süre sonra elde edilen istihbaratın kıymetlendirilememesi sonucunu beraberinde getirdi. Binbir zorlukla öğrenilen bilgilerin pek bir anlamının kalmadığı dönemler başladı. Çünkü içeride güvensizlik bir ur gibi her yeri sarmış ve koltuk sevdası Nazi Almanyası'nın geleceğinden daha önemli bir hal almıştı. Almanlar kendilerine ilk gelen belgelerin ardından Ankara'daki bu casusa bir kod isim taktı. Latin kökenli Romalı devlet adamı Cicero. Cicero'nun ilk gecesi biraz zor geçmişti belki ama sonrası çorap söküğü gibi geldi. Aslında bu noktada İngiliz Büyükelçisi Hughes'ın çalışma tarzı da Cicero'nun işlerini kolaylaştırmıştı. İngiliz Büyükelçi kurallara tam uymuyordu. Bildiğiniz üzere bugün bile devlet adamlarının evlerine resmi belge götürmesi yasak. O zaman da öyleydi. Ancak Büyükelçi bunu es geçiyordu. Ne de olsa elçilik ve konutunun arası birkaç adımdı. Hem sürekli makamda çalışmak ona göre değildi. İlginç huyları da vardı. Bazen 1 saat süren banyosu, gün içinde mutlaka piyano çalmak için kendine zaman ayırması ya da hiç sektirmediği öğlen uykusu. Evine getirdiği ya da makamındaki belgeleri de küçük tahta sandıklarda saklıyordu. Sandığın anahtarı da her zaman boynundaydı. Ancak banyo yaparken boynundan çıkarıp odada bir yerlere bırakıyordu. Cicero'nun bunu fark etmesi uzun sürmedi. Gerisi kolaydı. Zaten banyosu uzun sürüyordu. O yıkanana kadar Cicero anahtarı alacak, kilitli kasayı açacak ve hepsi birbirinden gizli belgeleri fotoğraflayacaktı. Sonra da Alman Büyükelçiliğindeki irtibatına bunu verecekti. Bu plan iyiydi iyi olmasına ama 2 noktada sıkıntı vardı. Birincisi sürekli anahtar peşinde koşmak hem riskli hem de zaman kaybettiren bir işti. Eğer anahtarın bir örneği olsa işler çok kolaylaşacaktı. Cicero bunun için Almanlardan macun seti istedi. Böylece anahtarın kalıbını çıkaracak, kopyasını yapacaktı. Bu olay kısa sürede çözüldü ve Cicero o çok istediği anahtara kavuştu. Diğer sorunsa İngiliz Büyükelçiliğinde çalışan birinin Alman Büyükelçiliğine gece saatlerinde giriş yapmasıydı. İşte bu ölüm fermanı demekti. Cicero zaten İngiliz Büyükelçiliğine iş başvurusunda bulunduğunda daha önce Almanlarla çalıştığını gizlemişti. Sadece Fransa ve Yugoslavya Büyükelçiliklerindeki görevlerinden bahsedip kapağı buraya atmıştı. Hatta direkt Büyükelçinin yanında göreve başlamamıştı. İlk işi müsteşara yardımcı olmaktı. Müsteşarın çocuklarının dadısıyla da aralarında bir gönül bağı olmuştu. İlyas Bazna müsteşar için çalışırken Büyükelçinin uşağı görevden ayrıldı. Oraya geçmek için biraz dil döktü ve nihayetinde işi kaptı. Ne de olsa içeriden biriydi ve o güne kadar hiç dikkat çekmemişti. Almanlar Büyükelçiliğe giriş çıkış meselesine de çözüm buldu. Artık buluşmalar orada olmayacaktı. Ankara'nın dar ve karanlık sokaklarında önceden belirlenen yer ve saatte Opel marka
konumunda bir araç belirlenecekti. Bu araç tam Cicero'nun yanından geçerken yavaşlayacak, Cicero da arabaya atlayacaktı. Film ruloları ve para alışverişi böyle yapılacaktı. Dönüş yolunda da benzer yöntem uygulanacaktı. Cicero'dan kısa sürede çok fazla belge gelmeye başladı. Gelen belgeler Almanların o güne kadar hiçbir şekilde duymadığı türdendi. Örneğin Kahire'de düzenlenen konferansa Türkiye'den İsmet İnönü katılmıştı. Almanlar bunu da, o konferansta neler konuşulduğunu da bilmiyordu. Ayrıca İngilizler Türkiye'de havaalanı ve telsiz istasyonları kuracaktı. Ege ve Trakya taraflarındaki bu üslerden kalkan İngiliz uçakları Balkanlardaki Nazi güçlerini vuracaktı. Sadece bu kadar da değil. İngilizler ayrıca bunların karşılığında Türklere çok sayıda savaş uçağı, tank ve mühimmat verecekti. Almanlar tüm bunları şok olmuş şekilde karşıladı. Ama az önce bahsettiğimiz gibi bir yandan da kendi içlerinde ciddi sıkıntılar vardı. Elit isimler tavsiye oluyordu. Böylesine bir altın madenini işleyebilecek pek kimse kalmamıştı. Yine de bu bilgiler üzerine bazı aksiyonlar almayı ihmal etmediler. Ancak 1943'te Cicero'dan gelen bilgi çok daha farklıydı. İngilizler tam olarak hazırdı. Nazilerin kontrolündeki Sofya'ya büyük bir bombardıman yapılacaktı. Almanlara bu not geldiğinde önceki istihbaratlarda yaşadıkları sıkıntıya yeniden düştüler. Yakın zaman önce de müttefikler Almanları uydurma istihbarat raporlarıyla kandırmıştı. Belli ki bu da bir tuzaktı. Alman yetkililer Cicero'dan gelen bilgiye rağmen beklemeyi tercih etti. Sofya'daki tek bir askeri unsur dahi uyarılmadı. Cicero'nun Aralık ayında verdiği bu istihbarat Ocak ayında gerçeğe dönüştü. Alman birlikleri harap eden çok ağır bir hava saldırısı gerçekleşti. Evet, Cicero'dan gelen bilgiler doğruydu ama bunu test edebilmek adına çok ciddi bir bedel ödenmişti. Tüm bunlar yaşanırken Amerika tarafından İngiltere'ye çok gizli statüsünde bir bilgi geçildi. Ellerindeki işaretlere göre Türkiye'deki İngiliz Büyükelçiliğinde bir sızıntı vardı ve Almanlar buradan çok önemli bilgiler elde ediyordu. Konu İngiltere Başbakanı Churchill'e kadar gitti. Hemen soruşturma izni verildi. İngiltere'nin karşı istihbarat biriminden üst düzey bir ekip Ankara'nın yolunu tuttu. Büyükelçilikte herkesi sorguladılar. Hatta Büyükelçi rutin çalışmasına devam ederken de sürekli odada bulundular. İşte böyle bir gün içeri uşak İlyas Bazna yani Cicero girdi. Aradıkları adam burunlarının dibindeydi. Sırf yemlemek için bir sohbet başlattılar. Ancak uşak sohbete akıcı bir şekilde katılamadı. Söylenenleri yavaş da olsa anlıyor ama cevap veremiyordu. Almanca birkaç cümle söylediler. Uşak hiç anlamadı. Oysa Büyükelçinin banyoda sırtını ovalarken Almanca aryalar söylüyordu. Demek ki hepsi bir ezberden ibaretti. İngiliz istihbarat ekibi Ankara raporuna uşağın kafasının pek çalışmadığını ve İngilizce okur yazarlığı olmadığı notunu düşüp yeniden ülkelerine döndü. Cicero kod adı deşifre olmuş ancak Amerikalıların da İngilizlerin de tüm çabalarına rağmen kimliği açığa çıkarılamamıştı. Türkiye ise 2. Dünya Savaşı'nın artık sonları yaklaşırken dümeni tamamen müttefik ülkelerin yanına kırdı. Almanya'ya krom satışının yasaklanması, 1. Dünya Savaşı öncesinden bu yana askeriyede devam eden Alman ekolü yerine İngiliz-Amerikan ekolünün tesis edilmesi gibi adımlar işte hep bu döneme denk geldi. Hitler'in Alman savaş makinesi ise çoktan teklemeye başlamıştı. Bir süre sonra Ruslar doğudan, Amerika ve İngilizler ise batıdan geldi. Almanya işgal altındaydı. Japonya'ya atılan atom bombası savaşın bittiğini gösteriyordu. Cicero bu yaşananlardan kısa süre önce Alman Büyükelçiliğine benden bu kadar dedi. Artık daha fazla belge getiremeyecekti. Tüm gözler onun üstündeydi. Almanlar üstelemedi. İngiliz Büyükelçisi de uşağının işi bir anda bırakmasına şaşıp kalmıştı. Cicero ortadan kaybolmuştu. Videoyu buraya kadar izleyenlerin aklında acaba Almanlardan kazandığı yüz binlerce pound'u ne yaptı sorusu gelmiş olabilir. Bu sorunun cevabı Cicero'nun hayatındaki dramatik sonunda başlangıcı aslında. Cicero bazı kaynaklara göre casusluk işinden bugünün parasıyla 50 milyon liranın üzerinde bir kazanç sağladı. Aslında bu para ona hayli yeterdi. Ama daha zengin olmak hep bir numaralı hedefiydi. Gözüne inşaat sektörünü kestirdi. Bursa'daki Çelik Palas Otel dikkatini çekti. Bölgeden biriyle ortaklık kurdu. Oteli baştan aşağı yenileyecek ve sahip olduğu geniş çevresiyle burayı bir merkez haline getirecekti. Parasına para katması için her şey tamamdı. İnşaat işleri sürerken Cicero bazı ödemeleri pound'la yapıyordu. Ne de olsa Almanlardan fazlasıyla almıştı. Ama bu paraları alan İstanbullu iş adamlarından biri durumdan şüphelendi. Soluğu İngiliz Büyükelçiliğinde aldı.
Onlar da durumu İngiliz Merkez Bankası'na bildirdi. İngiliz istihbaratı devreye girdi ve gerisi çorap söküğü gibi geldi. Para sahteydi. Seri numaralarından yola çıkıldı. Paranın büyük çoğunluğu Ankara'da Alman Büyükelçiliği üzerinden yayılmıştı. İstanbul'daki iş adamı tutuklandı. Sorgusunda demir ticareti yaptığını, parayı da bir iş karşılığında İlyas Bazna, yani Cicero'dan aldığını anlattı. Polis Bazna'ya ulaştı. Bazna'nın hesapları donduruldu. Acı gerçekle yüzleşmek uzun sürmedi. Almanların verdiği paralar sahteydi. Hayatını hiçe sayarak elde ettiği bilgiler için kazandığı hiçbir şey olmamıştı. Almanlar için durum hoştu. Bunu bilerek yapmışlardı. Savaşta olan İngilizlerin ekonomisi zaten zordaydı. Bir darbede onlar vurmak istedi. Gerçeğe çok yakın yüz binlerce pound bastılar. Piyasada para çoğalacak, değeri giderek düşecekti. Günün sonunda Bazna 5 parasızdı. Yıllar sonra Amerikalı bir istihbaratçı anılarını yazıp Cicero'dan bahsetti. Bu kitabı baz alan yapımcılar 5 Parmak filminin çekimleri için Türkiye'ye de geldi. Bazna yönetmene gidip Cicero'nun kendisi olduğunu söyleyip para istedi. Ancak sonuç alamadı. Hatta film ekibi tarafından bir de polise şikayet edildi. Burada bir parantez açalım. Söz konusu filmde Cicero'nun Arjantin'e gitmesi ve paraların sahte olduğunu orada anlaması filan tamamen kurmacaydı. İlyas Bazna film meselesinden de bir şey çıkmayınca soluğu İstanbul'daki Alman Başkonsolosluğu'nda aldı. Onlara hizmet etmiş ama karşılığında kandırılmıştı. Sahte paralar yerine gerçeğinin verilmesini talep etti. Almanlar tüm kapıları onun yüzüne kapadı. 1961'de Cicero Bendim kitabı için Alman bir yazarla anlaştı. Belki de bu işten kazandığı tek gerçek para bu oldu. Sonra Alman hükümetine dava açtı. Mahkeme için Münih'e gittiği süreçte bir depoda bekçilik yaptı. Aralık 1970'te cebinde 5 parasız şekilde Almanya'da öldü. Videonun sonuna geldik. Ama ilk başta söylediğimiz bir detaydan bahsetmemek olmaz. Cicero belgeleri çalarken Milli İstihbarat Teşkilatı ne yapıyordu? Cicero gibi eğitimsiz birinin en kritik belgeleri ayırt etmesi, doğru şekilde fotoğraflaması ve tüm kurallara harfiyen uyarak bunları dışarı çıkarması elbette kendi kendine olacak iş değildi. Zaten MIT'in kuruluşunun 75. yılına özel olarak 2002'de yayınladığı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tarihçesi kitabında bu olay içinde bir parantez açılmıştı. MIT'e göre Cicero'nun çok taraflı ve maksatlı arayışları bizzat kendileri tarafından yönlendirilmişti. Daha net bir ifadeyle MIT aslında İlyas Bazna'yı en başından beri bildiğini ve ülkenin çıkarları doğrultusunda kullandığını söylüyordu. Kim bilir acaba İngiltere Büyükelçiliğinden Alman Büyükelçiliğine taşınan çok gizli belgeler MIT'in de eline geçmiş miydi? Bu soruya cevabınızı ve içeriklerimizle ilgili yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Eğer araştırmamızı ve size aktarmamızı istediğiniz benzer kişiler ya da olaylar varsa lütfen onları da yazın. Belki bir sonraki videomuz sizin öneriniz olur. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Başka bir içerikte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Türkiye o dönemde hem Nazi Almanyası'nın hem Rusların hem de İngiltere ve Amerika başta olmak üzere batılı müttefiklerin kendisiyle ilgili planlarını çok yakından takip etti. Maalesef bizim ülkemizde istihbari konularda gizlilik kararı neredeyse hiç kalkmaz ve kimse de yaşadıklarını pek anlatmaz. Bu nedenle o yılları çok yakından bilemiyoruz. Ancak bazı bilgi kırıntıları bizi fotoğrafın bütününe en azından yaklaştırıyor.